Evet arkadaşlar, Ayvalık'a geldik. Bir gece burada kalacağım. Bir ara Burhaniye'ye gitsem diye düşündüm ama vazgeçtim. Burada kalacağım. Küçük köyü bir görmek istiyorum. Gelirken vakit bulamamıştım küçük köyü görmeye. Arkadaşlar merhaba. Şu anda Ayvalık Küçükköy'deyiz. Bakın burası çok değişik. Taş evlerin olduğu şirin bir köy. Şöyle size evleri göstereyim biraz. Bakın ne kadar güzel evler var. Çok güzel evler restore edilmiş. Bakın çok güzel. Şöyle biraz gezelim. Bakın çok güzel, çok şık. Tabii mevsim bittiği için çok kapalı. Güzelliğe bakar mısınız? Şeyi çekmem lazım. Böyle şirin çok güzel evler var. Burada cami var. Evet, burası da köy meydanı. Bakın çok şirin. Çok rüzgar var ama şu güzelliğe bakın ya. Ne güzel bir ev, ne güzel bir bina. Şurayı hemen çekelim. Peki. Şimdi bu muhallebileri bir daha bir anlatmanızı istesem sizden. Tabii ki. Neleriniz var? Tabii ki. Bunu da servis edilmiş şekilde şöyle. Oo evet, o da çok güzel bir şeymiş. Şimdi benim aldığım tahinli olan değil mi? Spesiyeliniz. Muhallebisi. Evet, Evet. kendi spesiyelimiz. Bademli var. Muhallebi. Bademli muhallebi var. Fırın sütlaç var. Süpangilemiz var. Kadife kekli portakallı muhallebimiz var. O hangisi? O da şu mu? Evet. Lavantalı muhallebimiz var. İnsan öyle hepsini yemek istiyor. Bir kokteyl falan yapsanız. Keşke parça parça servis edebilsek ama
Muhallebide öyle bir imkanımız yok. Tabii bu gördüğünüz çeşitler bizim çeşitlerimizin yarısı. Şimdi mevsim olmadığı için herhalde. Evet, sezonda 14-15 çeşit muhallebimiz, triliçemiz, tavuk göğsümüz, profiterolümüz oluyor. Hepsi butik ürünlerdir. Hepsinde kendi çalıştığımız mandıradan gelen çiğ sütü kaynatıp kullanıyoruz. Ne güzel. İlerideki çiftlikten aldığımız köy yumurtasını kullanıyoruz. Mandıradan gelen tereyağını kullanıyoruz. Hepsini ben yapıyorum. Hepsi butik. Siz buralı mısınız bu Hayır, köyden? ben İstanbul'um. İstanbullusunuz. Evet, bir yıl oldu göç edeli. Ne güzel. Evet. Siz de beyaz yakalı mıydınız böyle beyaz yakalı emek? Yok, benim asıl mesleğim oyunculuk. Ben İstanbul Devlet Tiyatrosu Ne oyuncusuyum. güzel. O zaman kamera karşısında olmaya alışkınsınız yani. Evet. Bu da yan dalımdı. Buraya gelince ana mesleğim oldu. Çok güzel ya, tebrik ediyorum. Teşekkür İsim neydi? Emek. Emek Hanım. Tamam. Benim kanalım var YouTube'da. Karavan Tutkusu diye. Ben de karavanda geziyorum. Şahane. Emekliyim. Darısı başınıza. İnşallah. Ama siz de güzel bir iş yapıyorsunuz zaten Keyifli, burada. çok keyifli. Köy çok keyifli. Aynen, çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Çok güzel, evet. Beklerim kanalıma da o zaman. İnşallah, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Sağ olun. Tayyini muhallebimizi spesiyel deneyeceğiz. Ortamda böyle bakın. Küçükköy muhallebicisi. Ondan sonra müze var şurada. Burası cami. Burada da pazar yeri gibi bir yer var. Herhalde pazar yeri orası. Oraya da bakacağız birazdan. Böyle çok güzel bir köy meydanı. Çok keyifli. Hava da böyle hani çok sıcak değil. Böyle şey yapmıyor, bunaltmıyor. Ama bir taraftan da rüzgar var. Biraz fazla olsa da. Ama ortam güzel. Evet, şimdi ben şunu yiyeyim. Bana afiyet olsun. Görüşmek üzere diyelim. Merhaba. Teşekkürler, iyi. Sizler nasılsınız? Sizi videoya alıyorum şu anda. Ne olacak, benim de halim böyle. Tamam, olur. İsim neydi önce? İsmi? Benim ismim Yasmina. Yasmina. Ama burada Yasemin çağırıyorlar. Ben 1993'te geldim. 93'te geldiniz. 93'te geldim. Savaş vardı ya. Evet. 92'de başladı. Bulundum ben Saraybosna'da, gittim oraya. Gittiniz mi? Gittim. Uluslar'ı da gördüm. Saraybosna'yı da gördüm. Arnavutluk'ta yaşadım 12 sene. Tiran'da. O bölgeye çok gidip geldim. 93'te geldim ben. İşte o savaş zamanında mesleğimiz börekçilik bizim. Evet. Mağaza falan. Bunu da şimdi açtım. Buraya evlendim. Çocuklarım. Ne güzel. işim var. Dedim biraz şey yapalım. Biz de Küçükköy biraz başladı faaliyette. İşte ben de dedim biraz bir börek şey. Öyle bir börekçilik mesleğimiz. Sizde bir de köfte de var bildiğim kadarıyla. Köftesi var. Kebap Ha, sisi. Kebap diyorlar. Kebap sisi mi, cici mi, öyle yazıyor. Öyle. Kebap çiçi bazen, Evet. bazen cevap diyorlar, bazen cevap diyorlar. Öyle yani. Ondan sonra böyle bir yankısı Tamam. var. Bak börek işte, boşnak böreği. Boşnak börek böyle olur. Bizim de şey vardır. Ispanaklı börek. Bizim de var, her çeşit var. Ispanaklı var, patatesli var. Bu Pırasalı- patatesle kıyma pırasalı karışık, yapılır. Pırasalı Ha. var, Hı. peynirlisi var. Petulusa, var. petulusa vardır. Var mı petulusa sizde? Evet. Krep gibi böyle. Ha, krep gibi kat kat oluyor. Aynen, kat kat içine ceviz meviz koyup. Masanitsa o. Ha, Masanitsa. sizde daha farklı bir şey. Masanitsa Hı diyor. hı. Evet, var, hepsi var. Ne güzel. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Sağ olasınız. Ben şimdi biraz dolaşayım da şu ileride de muhallebi yedim. Cami avlusunda. Aynen, o da güzel. Ondan sonra ama onlar şey değilmiş, boşnak değilmiş yani. Onlar daha şeymiş. Boşnak, eski boşnak. Eski onlar. boşnak ama şey, şu anki sahibi şey, oyuncu Türkiye'den. Evet olabilir. Ondan sonra ama şimdi bir boşnak böreği yemek istiyorum. Biraz dolaşayım, karnım Dolaşıp acıksın. Biraz çeksin kendini, Aynen. biraz soğusun. Ondan iyice sonra size ısınsın. börek yemeye gideyim o zaman. Ne zaman isterseniz buyurun, taze bizim böreğimiz. Ben Çok- hep taze pişiriyor. Benim burada hep yani böyle bitmeden şey yapmıyorum yani. Böyle ilginç kapılar, böyle güzel, renkli. Böyle değişik evler. Bakın şu evin güzelliğine bakın. Arkadaki evin güzelliğine bakın. Şuraya bakın ya. Bayıldım ben buraya. Hakikaten güzel bir yer. Şurayı da çekeyim. Evet. Hava çok rüzgarlı.
Şimdi şu pazara bakacağım. Pazar tarafında ne var? Önce pazara bakalım. Sonra fotoğrafı çekeriz. Burada böyle el ürünleri var. Bunlar. Arkadaşlar, şu anda Ayvalık sahildeyiz. Karşımızda bir karavan var. Böyle maalesef. Güzel bir rüzgar var. Dün gece de öyleydi. Araba sallandı durdu. Bir taraftan beşik gibi oluyor. Hani böyle ninni söyler gibi uyuyorsun da bebeğim ninni. Bir taraftan da beşik çalışıyor. Öyle uyuyorsunuz. Dün biliyorsunuz Küçükköy'ü ziyaret etmiştik hep beraber. Orada bir takım çekimler yaptım ama şarjım bittiği için çok fazla da çekemedim istediğim gibi. Dün akşam şarja koydum. Onun için geldiğim yeri gösteremedim size dün akşam. Evet, Ayvalık'ta durum böyle arkadaşlar. Evet, şimdi karavana geçiyorum. Kahvaltımı yapıp sonra biraz sohbet ederiz. Görüşmek üzere şimdi. Yerim gerçekten güzel. Burayı çok beğendim ben. Bir dahaki sefer geldiğimde de burada yer bulmaya çalışacağım. Bakın burada yol bir cep yapıyor böyle. Güvenli bir alan var. Ayvalık'a da çok yakın. Yani yürüme mesafesinde. Zaten şurası marina hemen. Olmazsa biraz bir yürüyüş yaparız kahvaltıdan sonra bakarız. Ama yer olarak çok güzel. Evet, şu ekmeği de kaldırıp sonra oturacağım. Üç beş hasbiyal edelim. Hasbiyal. Eskilerin deyimiyle. Bu gezimizde ne yaptık? Bu gezimizde Küçükköy'ü gezdik. Küçükköy çok enteresan bir yerdi. Ben hani Ayvalık'ta böyle bir yerin olduğunu bilmiyordum. Görünce de çok etkilendim. Çok hoşuma gitti. Yolun hikayesini anlatmak istiyorum. Dün tam anlatırken şey oldu. Şarjım bitti. Pek devam edemedim GoPro'nun şarjı bittiği için. Şimdi Küçükköy hikayesi böyle Midilli Adası'nın işte fethi zamanına kadar gidiyor. Kimi kaynaklara göre Midilli Adası'nın fethedilmesi sırasında, kimi kaynaklara göre de fethedilmesi sırasında işte çıkan isyanlar vesaire için buraya bir miktar Yeniçeri yerleştirilmiş Osmanlı Devleti tarafından. Bu Yeniçeriler nedeniyle de Yeni Çahori adını almış Küçükköy. Uzun süre bu adla anılmış bu köy. Tabi burada Rumlar yaşıyor. Zaten gördüğümüz evlerin çoğu da eski Rum evleri, taş evler. Ondan sonra bir dönem işte bu 93 Harbi denilen işte yani Balkan Savaşları'ndan sonra bu köye Boşnak göçmenler yerleştirilmiş. Ege'de böyle birçok yer var. Mesela Alaçatı'da böyle bir yermiş. Ben bilmiyordum, onu da öğrendim. Daha sonra işte bu Yunan işgali olunca, Kurtuluş Savaşı'ndan önce, hemen önce Yunanlar Anadolu'yu işgal ettiği zaman buradaki Yunanlılar yani şehir içinde yaşayan Yunanlılar, Rumlar diyelim, Yunanlılara şirin görünmek için hani ada halkına da Boşnaklarda bir takım işkenceler yapmışlar. Bu nedenle işte buradaki Boşnaklar göçmek zorunda kalmış. Yani Yunan işgali sırasındaki bu Boşnakların birçoğu Bursa taraflarına vesaire göç etmişler. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı ile birlikte, yani 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu ile birlikte buradaki Rumlar da kaçmışlar. Hatta öyle bir kaçmışlar ki kaynaklara göre işte böyle masanın üzerinde yemekleri falan duruyormuş. Yani o kadar aceleyle olmuş. Giden işte ayrılan Rum gemilerine
Yunan gemilerini atlayıp Yunanistan karasına doğru kaçmışlar. Şey tarafından, Sarımsaklı plajından işte filikaları atlayıp kaçmışlar. Daha sonra işte Boşnaklar tekrardan geri dönmüş. Ada halkı olan Boşnaklar geri dönmüşler. Bir süre zaten köy yani biraz ıssız kalmış. Alaçatı'da işte Alaçatı'yı da meşhur eden bir grup sanatçı diyelim. Daha sonra onlar buraya tekrardan Alaçatı çok kalabalıklaşınca, çok turistik olunca o Alaçatı'daki sanatçılar yeni bir köy arayışına girişmişler. Burası da böyle Boşnak köyü olduğu için hani burayı seçmişler bir şekilde. Alaçatı da öyle bir köymüş. Buraya sanatçılar gelmişler, işte sanatlarını icra etmişler, evler yapılmış vesaire. Bir cazibe merkezi olmaya başlayınca tekrardan ilgi artmış. Şu anda oradaki taş evler bayağı bir şey yapıyor, para ediyor şu anda. Yani 50-60 bin lira olan taş evler bir anda böyle milyonlar seviyesine çıkmış. İnsanlar geliyorlar şu anda taş ev alıp onu artık restore edip içinde oturuyorlar ya da işte onu bir ticarethaneye çeviriyorlar. Çok güzel galeriler var, sanat galerileri var. El sanatlarıyla ilgili şeyler var. Güzel böyle yeme içme, özellikle Boşnak böreği işte tarzı börek evleri, işte pastane, o tarz şeyler var. Yani Küçükköy'e geldiğiniz zaman eğlenceli, güzel bir zaman geçirip çok lezzetli tatlardan da faydalanabiliyorsunuz. Küçükköy böyle güzel bir yer. Benim çok hoşuma gitti. Bunları anlatamamıştım çok fazla gezerken. Hani bunları bir kere daha anlatmak istedim size. Evet, dün Küçükköy'de gezerken orada bir Yasemin sonradan adı Yasemin olmuş. Bir Boşnak hanımın börek evi vardı. Oraya uğradım. Eşi de oradaydı. Eşi orijinal yani Balkan Savaşları'ndan sonra Türkiye'ye gelen Boşnaklardanmış. Yasemin Hanım da bu Sırbistan-Bosna Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye gelen Boşnak bir bayan. Daha sonra tanışmışlar, evlenmişler ama yani Yasemin Hanım çok sonradan yani Yugoslavya'da doğmuş, büyümüş. Sonra Türkiye'ye gelmiş. Onlarla muhabbet ettik. Eşi anlattı bana bunları. Direkt ilk ağızdan dinledim. İşte dinlediklerimi de size naklediyorum şu anda. İşte böyle Türkiye bir mozaik arkadaşlar. Çok değişik kültürler var. Yani baktığınız zaman mesela biz de yani Makedonya kökenliyiz. Baba tarafım Ohrili benim. Ohri Makedonya'da bir göl. Ben yurt dışında çalıştığım zamanlarda Arnavutluk Tiran'da çalışmıştım. Bir bankada çalışmış yönetici olarak. O dönem Ohri'ye çok gidip geldim. Hatta yani ailemizin yaşadığı evi de bulmuştum. Şimdi o yüzden bu köyü görmek, işte bu Boşnak sakinlerle, köyün sakinleriyle konuşmak da çok hoşuma gitti. Yani bunu gördüğüm zaman hakikaten çok büyük bir ulus olduğumuzu görüyorum. Böyle içinde hani Boşnak kökenli insanlar var, Makedon kökenli insanlar var, Arap kökenli insanlar var, Laz kökenli insanlar var. Ama sonuçta hepimizi birleştiren Türk olmamız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamız. Bu çok önemli bir şey. Yani bunun kıymetini bilmemiz lazım. Değişik kültürlerin mozaiği olan bu ülkede yaşamak da bence çok değişik, güzel bir şey. Her kültür bir şeyler katıyor. Mesela Boşnak böreği yedim. Güzeldi. Onlarla konuştum, yani muhabbet ettim. Onların hikayelerini dinledim. Onların bakış açısını öğrenmeye çalıştım. Bu hakikaten ülkede yaşamak güzel bir ayrıcalık bence. Keyifli de bir şey. Türkiye'yi keşfetmeyi seviyorum. İnsanlarla konuşmayı seviyorum. Karavan hayatını da bu yüzden seviyorum. Yani çok daha rahatsınız. Standart bir otelde kalmaktansa hani karavan bana çok daha güzel geliyor. Gidiyorsunuz, kalıyorsunuz, geziyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz. Çok daha farklı oluyor, çok daha keyifli oluyor. Bu konudan bahsetmek istedim. Bana ilginç geliyor. Yani çok da seviyorum. Evet, durumlar böyle. Evet arkadaşlar, şimdi biraz yürüyüşe çıktık Ayvalık'ta. Bakın marinayı yeni geçtik. Şu manzara çok güzel değil mi? Ayvalık'ın şu manzarasını çok beğeniyorum. Denizin kenarından giden bu yol
Ya muhteşem. Muhteşem güzel bir yürüyüş olur. Adet olduğu üzere her gittiğim yerde bir fotoğraf çektiriyorum. Bakın şimdi Ayvalık hatırası çektim. Ayvalık. Yürüyüşümüz devam ediyor. Pek güzel fotoğraflar buluyorum. Onları çekiyorum. Size gösteririm. Biraz rüzgar var. Rüzgar azaldı akşama göre. Güneş çıktı. Biraz etrafı göstereyim. Ayvalık'ın çarşısına bakalım. Ne güzel evler. Güzelliğe bakın binaların ya. Sanki başka bir yerde, başka bir yüzyılda yaşıyoruz. Sokağın güzelliğine bakar mısınız? Böyle çekmem lazım. Evet. Ayvalık'ın ara sokaklarında yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Bakın ne kadar güzel şirin evler var burada da. Yani küçük köy çok güzeldi ama burası çok daha büyük ve daha güzel tabii ki. Ama küçük köyün de hakkını yemeyelim. Çok güzel evler var. Evet, bu sokakların hepsi böyle denize çıkıyor. Küçük dar sokaklarla denize çıkıyor. Bu güzelliğe bakın. Hangisine bakacağımı şaşırıyorum. Bakın sokağın güzelliğine bakın, denize çıkıyor. Oho. Yani tam muhteşem, bir sevdiğim yerler, böyle taş evler, eski dar sokaklar. Yani Ayvalık'a her gelişimde büyüleniyorum. Bu ara sokaklara girdikçe ayrı bir keyif veriyor bana. Burada da şöyle bir ilerleyelim, caddeyi görelim. Konaklar daha bir yüksek. Güzelliğine bakar mısınız? Mor bu kadar mı güzel kullanılır ya? Hangi birine bakacağım şaşırdım. Çok güzel evler. Çok güzel konaklar. Bir çay içelim. Bu sokağa geçen sene de gelmiştim. Yine bir çay içmiştim aynı yerde oturup. Bu sene yine buradayım. Hemen hemen aynı zamanlarda. Teşekkür ederim. Evet, burada çay içmek çok keyifli oluyor. Sokak çok güzel, ruhu güzel sokağın, enerjisi çok güzel. Bakın böyle bir ortam işte. Ekim ayında Ayvalık.
Evet. Evet, çok şirin evler var. Devam ediyoruz. Burası Barbaros Caddesi sanırım. Ayvalık. Sokakların güzelliğine bakar mısınız? Çiçekler, sarmaşıklar. Ya muhteşem güzeller. Bayıldım ben ya. Evlerin güzelliğine bakın. Burayı da çekmem lazım. Ya bayıldım. Şu evi çok sevdim. Taş evi. Bakın ne kadar güzel. Güzelliğe bakar mısınız ya? Sokağa bakar mısınız? Ne kadar güzel. Şöyle biraz ilerleyelim. Hadi karavanıma gideyim diyorum artık ama bir türlü gidemiyorum. Kapamadım. Burayı da çekmeden edemeyeceğim. Bakın ne güzel bir sokak. Çok güzel yapmış. Yani yollar, bu parke taşlar muhteşem güzel olmuş. Muhteşem güzel. Şu eve bakar mısınız? Yeşil panjurlu eve. Hemen fotoğraf çek. Şimdi Ayvalık Hayrettin Paşa Camii'nin önündeyiz. Bir caminin tarihçesini de okuyalım. Neymiş hikayesi? Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yer alan kilise 1850 yılında inşa edilmiştir. Ayvalık'ın ilk kiliselerinden biridir. Cumhuriyet döneminde camiye çevrilmiş. Hayrettin Paşa Camisi ismini almıştır. Eski adı Panayya ismi. Ortodoksların Meryem'e verdikleri bir isimdir. Zamanında dini nitelikli eğitim veren okulların kilisesidir. Toplam alanı 4000 metrekare. Binanın alanı da 70 metrekareymiş. Kentin en büyük tavan alanına sahip kilisesiymiş. Yüksekliği 18 metre, minaresinin yüksekliği de 32 metre. Kubbesi inşa edilmiş bazilika şeklindeki kilise dikdörtgen planlı uzun bir yapıdır. Evet. Bakın şöyle bir içeriği göstereyim şurada. Yani girmeden. Biliyor musunuz? Şöyle çok güzel sütunları olan çok değişik bir kilise. Bakın. Çok şeker. Evet, bazilika şeklinde yapılmış bir kilise. Sonradan camiye çevrilmiş. Burayı da görmüş olduk arkadaşlar. Bakın minare sonradan eklenmiş. Bu da minaresi. Evet, bu bina da çok şeker. Böyle dışarı cumbalı. Yine pencereleri bakın. Nasıl da öyle. Artık o kadar güzel evler var ki fotoğraf çekmeye yoruldum. Burası da Ayvalık Ayazması. Meşhur.
Burada nasıl restore edildiği anlatılıyor fotoğraflarla. ...1867 yılında inşa edilmiş. Evet, eski çağlarda insanların iyileşmek amacıyla kullandığı yerlerden birisi. Ayazma, Ortodoks dininde şifalı su, kaynak, şifalı su anlamına geliyor. Kaynakları Ortodokslar işte bir azize atayarak ya da daha şifalı olduklarına inanıyorlarmış. Bu dönemde buraya birçok insan iyileşmek amacıyla işte beyin kanaması geçiren felçliler vesaire buraya gelip şifa arıyorlarmış. Buraya Rumeli'den, Foça'dan, değişik yerlerden birçok insanın gelip şifa aradığı söyleniyor. Hatta binanın yanındaki binada, bu binanın yanındaki binada şu anda Sakarya İlkokulu olarak kullanılan binada hastane haline getirilmiş. Burası böyle sakızlı bir kaptanın şehre armağanı olmuş. Daha sonraki yıllarda burası unutulmuş. 1940'lı yıllarda unutulmuş. Sonra 2017 yılında tekrardan hayata geçirilmiş, restore edilerek. Böyle şehir için önemli yapılardan bir tanesi. Restorasyon çalışmaları sırasında bu binanın yapımına maddi katkıda bulunan Sakız Adası Kaptanı Mihalis Papazis'in teşekkür plaketi çıkarılmış. Bakın. O da şuraya konulmuş. Uzun yıllar insanların şifa aramak için geldikleri bir yer burası. Ayazmalar aynı zamanda fakirlerin, psikolojik bozukluklar olan kişilerin, şiddete maruz kalmış olanların, hastaların koştuğu ve sığınağı kutsal yapılar olarak da var olmuş. Su hayatın en önemli elementi ve tüm yaratılışın başlangıç noktasıdır. Su vücudu canlandırır ve ruhu arındırır. Son söz. Evet, burası da Ayvalık Ayazması'nın binası, dışarıdan görünümü. Böyle hoş, güzel bir bina. 2017 yılında restore edilerek tekrardan turizme açılmış. Çok da güzel yapılmış. Yapısında emeği geçen herkese teşekkürler. Evet, arabamıza geldik. Şöyle bir daha gösterelim etrafa. Buradan dönüş yoluna geçiyoruz arkadaşlar. Bakın, burada su da var. Su akıyor mu merak ettim. Bakalım mı? Çok merak ettim. Olabilir mi acaba? Evet, su da var. Karavan severler. Karavancılar. Bakın burası güzel. Su da var. Deniz de var. Manzara da var. Burayı da defterinize not edin. Bucket listinize koyun. Evet, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tekrardan yollardayız. İstanbul'a dönüyorum. Hava rüzgarlı olunca hava da soğuyacak bir taraftan tahminlere göre. İstanbul'da bir işim çıktı, o yüzden dönmeye karar verdim. Şimdi Balıkesir'e 120 kilometre nasip yolum var. Ondan sonra da zaten Balıkesir, Bursa, İstanbul. Böyle bu akşam İstanbul'da olacak tabii. Böyle güzel geçti. Yaklaşık 1 ay, 1,5 aylık bir tatil yaptık.
2 haftasını falan yazlıkta geçirdim. 3 haftasını da karavanda geçirdim. Çok keyif aldım. Arada bir böyle daha uzun süre tatiller yapmaya karar verdim. Evet arkadaşlar, şu anda Yalova'dan bindik. Pendik'e doğru gidiyoruz. Yolculuğumuz bu şekilde başlamıştı. Bu şekilde bitireceğim. Alternatif 170 km Körfez'e dolaşmak hemen hemen aynı paraya geliyor. Baktım. Arabayı buraya koydum onun için. Bir de yorulmamış olacağım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yaklaşık 45 dakika sonra Pendik'te olacağız. Zaten oradan ev 10 dakika. Evet. Bu yolculuk da böyle bitti. Başka maceralarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.